En son uzun turumu 10 sene önce 2016'da yapmıştım. Hatta İstanbul'a döndüğüm tarih 15 Temmuz. Unutmak ne mümkün. Yorgunluktan ölüyordum. Aksilik bu ya, evde de su kalmamış. Markete gittim ve markete giderken yaklaşık 3 haftadır ülke gündemiyle alakalı hiçbir şey takip etmediğimi fark ettim. Öyle bir boşaltmıştım ki beynimi. Markette kafamı televizyona kaldırdım. Bir asker Boğaz kıyısında birine bağırıyordu. Eve gidin, darbe oluyor. Bakkal dayı ise böyle darbe mi olur? Bu saatte darbe mi olur diyerek bayağı bir eğlenmişti. Eve döndüm. Ayağımı kafamı kaldıracak dermanım yoktu. 3 haftanın bütün yorgunluğu üzerimdeydi. Bir yandan da ülkede ne olduğunu merak ediyordum ama yorgunluğum ağır bastı, uyuyakaldım. Sabah bambaşka bir ülkeye uyanmıştık. Daha sonrasını detaylı anlatmayacağım. Zaten son 10 senede hep beraber yaşayıp gördük. Sanki dün gibi ama üzerinden tam 10 sene geçmiş. Vay anasını. Bu 10 senede sanki hiçbir şey yapmamışım gibi hissediyorum. Umutlarımı, heyecanlarımı kaybettim. İnsanlara bakış açım değişti. Hep daha iyi olur umuduyla yaşadım ama hiçbir zaman daha iyisi olmadı. Hep daha kötüye gittik. Neyse, ülkenin jeopolitik, politik, sosyetik ve magazinsel konularından uzaklaşıp kendimize dönelim. Son 1,5 sene oldukça enteresan geçti. Detaylarını belki ileride anlatırım. Ama şu an bunu anlatacak gücü kendimde bulamıyorum. Zaten bu yolculuk biraz da bu konulardan, genel olarak her şeyden uzaklaşmak için çıktığım içsel bir yolculuk. Paulo Coelho'nun harika bir romanı vardır. Muhakkak okumuşsunuzdur. Simyacı. Hikaye Santiago'nun bir incir ağacının altında rüya görmesiyle başlar ve yine o incir ağacının altında sonlanır. Ama Santiago yıllarca yol alıp tekrar o ağaca geldiğinde artık aynı kişi değildir. İşte benim yolculuğumun amacı da tam olarak bu dönüşümü yaşamak. Asıl hazine işin sonunda elde ettiğin değil, elde edene kadar yaşadığın macera ve bu maceradan edindiğin deneyimdir. İnsanın hayattaki en büyük arzusu esasen keşfetme arzusudur. Ve bunu tatmin ettiği sürece heyecanla daha fazlasını ister. Tevekkül ederek çıktığın her yolculukta her kapının ardından ne çıkacağını görmek ve kapattığın kapıdan sonra yeni bir insana dönüşmek. Daha çok ve daha çok deneyim kazandırır. Bu 1,5 sene içinde çok yalnız kaldım. Bazı arkadaşlarım depresyona girdiğimden korkup doktora git dediler. Gittim. İlaç da kullandım. Sonra yalnızlığın aslında bana çok iyi geldiğini fark ettim. Özellikle bu dönemde YouTube'da denk geldiğim Suavi'nin bir konuşması beni o kadar iyi anlatıyordu ki iyileşmem için değil de doğru yolda olduğumu hatırlatması açısından harika bir tavsiye niteliğindeydi. Suavi, yalnızlığı bir içe çekilme veya karamsarlık olarak değil, bireyin kendi iç sesiyle konuşma ve öz eleştiri yapma kabiliyeti olarak görüyor, yalnızlığın insanı çoğaltan, değiştiren ve dönüştüren bir süreç olduğunu söyleyerek bitiriyordu konuşmasını. Bu benim için o kadar doğru bir tespitti ki, bakış açım tamamen değişti. Ve yalnızlığın en güzel olduğu yer, kesinlikle motosikletin üstünde yol alırken kafanda kask, belki kulaklarında eski bir şarkı. Kendi kendine kaldığın, kendi kendine konuştuğun, kendi kendine muhasebe yaptığın ama aslında asla yalnız olmadığın, çünkü tüm dünyanın gürültüsünü susturup sonunda kendi sesini duyabildiğin o eşsiz liman.